Tamam, kaydediyoruz. Merhaba herkese, hoş geldiniz. Çok fazla müşterimiz yok, öyle anlaşılıyor. 3, 6, 9, 12 olduk. Olsun, yani daha sonradan da katılanlar olabilir. Şimdi bugün sizlere sürdürülebilirlik, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir toplum üzerinde duracağız. Yani bu çevresel süreçlerin aslında bir noktada toplumsal boyutunu e, göreceğiz, inceleyeceğiz, tartışacağız ve sürdürülebilirliğin yani çevre açısından sürdürülebilirliğin aslında toplum açısından sürdürülebilirlik anlamına geldiğini, toplumun varlığını sürdürmesinin öncelikle aslında çevresel anlamda sürdürülebilir olduğunu, çevresel kaynakların sürdürülebilir olmasına bağlı olduğunu ve bu aradaki ilişkiyi görmeye çalışacağız. Şimdi birçoklarınız burada yani isim olarak tabii tanıdıklarım var, tanımadıklarım da var. E, Birkaç kelimeyle kendimden bahsedecek olursam, e, yani birçoklarınız umarım bilmiyorum ki aslında bir tanıyorlar beni dolaylı olarak ama tabii tanımayanlar da olabilir. Muammer Tuna Sosyoloji bölümünden. Şimdi bugün niçin bu sürdürülebilir yeşil kampüsün bu haftaki konuyu? E, Çünkü benim asıl çalışma alanım çevre sosyolojisi. İşte biraz önce bahsettiğim çevresel süreçlerin toplumsal boyutları aslında. Çevresel süreçlerin toplumsal aslında süreçleri olduğu e, yani bu konu üzerine çalışıyorum ağırlıklı olarak. İşte bu konuda biraz bir şeyler uğraştık bayağı bir 20-25 seneden beri. İşte yazdık, çizdik işte yani kitaplar, araştırmalar, makaleler, bir şeyler var. Şimdi buradan hareketle sanıyorum bu arkadaşlar yani Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü işte benden de böyle bir şey istedi, böyle bir konuşma. Şimdi dolayısıyla bundan dolayı buradayız, sizlerle beraberiz. Evet, şimdi burada sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir toplum dedik. Önce o zaman demek ki yani konuşmamızın, bu konuşmamızın ana kavramı sürdürülebilirlik olacak. Birkaç kelimeyle dolayısıyla sürdürülebilirlik üzerinde durduktan sonra kavram olarak sürdürülebilirlik, daha sonra bunun çevre ve toplum açısından ne anlama geliyor? Bunlar üzerinde de e, durup ve çevresel durum aslında nedir? Hem Türkiye açısından, ülkemiz açısından, tabii içinde bulunduğumuz coğrafya, Muğla açısından ve dünya açısından bunlar üzerinde duracağız. Şimdi sürdürülebilirlik e, biliyorsunuz büyük ölçüde kaynakların yani başta doğal kaynaklar olmak üzere kaynakların, ekonomik kaynakların, doğal kaynakların, tabii toplumsal insani kaynaklar, insan sermayesinin sürdürülebilir kullanımını ifade ediyor. Ne demek sürdürülebilir kullanımı? Bugün kullandığımız özellikle doğal kaynakların e, aslında sınırlı olduğu bir gün bitebileceği e, düşüncesi aslında hareket noktası sürdürülebilirlik kavramının. Çünkü bu kavram yani sürdürülebilirlik kavramı özellikle doğal kaynakların bir gün biteceği dolayısıyla mümkün olduğunca doğal kaynakları dikkatli ve özenli kullanmamız gerektiği düşüncesi görece yeni bir düşünce. Dolayısıyla bütün doğal kaynaklar tabii su, hava, her şey, petrol gibi daha stratejik doğal kaynaklar, enerji kaynakları, diğer kaynakların hepsi doğada sınırlı rezervlere sahip ve bunlar bir gün bitecek. En azından ekonomik olarak kullanımları bir gün bitecek. Dolayısıyla bu kaynakları kullanırken sanki bu kaynaklar hiç bitmeyecekmişçesine kullanmak yerine bir gün bitecekmişçesine kullanmak. Yani son derece dikkatli olarak kullanmak ve gelecek kuşaklarının da kullanım hakkını göz önünde bulundurarak kullanmak anlamına geliyor sürdürülebilirlik kavramı. Dediğimiz gibi bu öncelikle doğal kaynakların e, kullanımı yani su başta su, hava, tabii petrol işte doğal
ham petrol, işte buradan petrol, dolayısıyla tüm petrol ürünleri yani akaryakıtlar, işte e, bütün kullandığımız plastik maddeler, işte evlerimizde kullandığımız pimapenlerin, bütün bunların ham maddesi petrol bildiğiniz gibi. Dolayısıyla tüm bu petrol ve türevlerinin e, sürdürülebilir kullanımı, öncelikle bunları tabii anlamamız gerekiyor. E, peki bu kavram, sürdürülebilirlik kavramı nereden ortaya çıktı? Niçin böyle bir kavram kullanıyoruz? Buradan şey yapacak olursak. Şimdi dediğimiz gibi sanayi devrimiyle birlikte e, yoğun bir şekilde biz doğal kaynakları kullanmaya başladık. İlk kullandığımız doğal kaynak neydi? Kömür, sonra petrol, sonra doğal gaz. Yani enerji kaynağı tabii tüm sanayinin çalışması sağlayan enerji kaynakları. Bunlar üç temel kaynak: kömür, petrol ve doğal gaz. İlk başta çok yoğun bir şekilde kullanıldı bunlar. E, tüm bu ilk önce kömür, sonra petrol, sonra da doğal gaz kullanıyoruz hala. Şimdi kömür rezervleri oldukça fazla dünyada aslında bugün. Ancak kömür buna karşın giderek sanayide ve evlerde ısı kaynağı olarak, ısı enerji kaynağı olarak kömür giderek sınırlandırılıyor. İşte bunun yerine petrol ve hatta doğal gaz geçiyor. Niçin? Çünkü kömür kullanımının sonucunda çok fazla çevreye olumsuz etkiler bırakıyor. İşte e, doğanın yani daha doğrusu atmosferin kirlenmesi bir taraftan, hava kirliliği dediğimiz olay meydana geliyor. Hava kirliliği sonucunda işte bir sürü hastalıklar vesaire meydana geliyor ve aslında bundan daha da önemlisi küresel ısınma dediğimiz olay. Yani bugün aslında bana soracak olursanız bugün de yani biraz daha ileride bu küresel ısınmaya münhasıran değineceğiz. En önemli çevre sorunu, en önemli küresel çevre sorunu. Bana soracak olursanız bugün dünyanın aslında en birinci sorunu küresel ısınmadır arkadaşlar. Bütün savaşlar, şunlar bunlar, uluslararası politika, işte bir orada bir burada patlıyor savaş. İşte en son biliyorsunuz bir yıl aşkın süreden beri Ukrayna'da yaşıyoruz. Bunun gibi bir sürü lokal savaşlar var daha küçük. Yani şey bile ya, uluslararası politika gündemine bile gelmeyen savaşlar var. Yani bütün bu savaşlar da bu arada tabii şeyle ilgili bu enerji kaynakları kontrolüyle ilgili, bunların uluslararası piyasalara satılması ile ilgili, fiyatlandırma politikası ile ilgili falan. İşte onları da tabii gerekirse ayrıca konuşuruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, ilk önce dedik ki kömürü kullandık yoğun bir şekilde. Fakat kömürün yoğun bir şekilde kullanılması hava kirliliğine ulaştı. Daha da kötüsü küresel ısınmaya ulaştı. Çünkü kömürün yanması sonucunda atmosfere yoğun bir şekilde kirletici gazlar, sera gazları dediğimiz gazlar enjekte ediliyor. Bu da küresel ısınmanın asıl nedenlerinden birisini oluşturuyor. Dolayısıyla özellikle batılı ülkeler artık bugün özellikle enerji üretiminde ve konutların ısıtılmasında kömürden önemli ölçüde vazgeçtiler. 1950'lerden itibaren yoğun bir şekilde vazgeçtiler ve buradan ilk önce petrolü sonra doğalgaza döndüler. Dolayısıyla evet kömür rezervleri var ama petrol rezervleri oldukça sınırlı olduğunu biliyoruz. Yani kullanımına bağlı olarak işte 20 yılla 50 yıl arasında ekonomik petrol rezervlerinin büyük ölçüde artık yok olacağı söyleniyor. Yani bu tabii petrolün tamamen yok olması anlamına gelmiyor ama ekonomik kullanımın ekonomik olarak kullanılabilir rezervlerin yani yok olma noktasına doğru gideceği söyleniyor. Ne demek bu? İşte petrol, ham petrolün varil fiyatı bugün 80 dolar civarında. İşte bu 120 dolarlara falan çıkıyor bazen. Yani 80 ile 120-150 dolar arasında uluslararası piyasalardaki arz talep dengesinin ve işte güç mücadelesine göre değişiyor petrol fiyatları. İşte bugünkü şeyde ekonomik olarak kullanılabilirliği bağlamında. Ancak ekonomik olarak kullanımı ortadan kalktığında ne gündeme gelecek? Bu sefer petrolün çıkarılması çok ciddi sorun haline gelecek. E, bu sefer petrolün maliyeti 100 dolarları, 150 dolarları çıkacak. Petrol yani bir varil petrolün maliyeti işte satış fiyatı falan.
Yani o zaman 200 doların üstüne çıkacak petrol fiyatı. Bu da ekonomik olmaktan çıkacak. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ekonomik olarak kullanılabilir petrol rezervleri son derece sınırlı. Dolayısıyla bugün de hala tabii ekonomi büyük ölçüde sanayi üretimi petrole da bağlı olduğu için işte petrolün sürdürülebilirliği son derece önemli. Tabii aslında bundan daha önemli olarak su tabii çok önemli bir kaynak bugün aslında. Ancak bu sürdürülebilirlik kavramı hani nereden nasıl gündeme geldi bu bugün için en önemli şeylerden konulardan birisi. Çünkü sanayi devrinin başlangıcında bu kaynakların kömür, yani sanayi devrinin başlangıcında kömür, yani sanayi devrinin başlangıcı 18. yüzyılın sonu 19. başlarında ve bütün 19. yüzyıl boyunca asıl enerji kaynağı sanayinin ve tabii ısınmanın vesaire kömürdü. 19. yüzyılın sonlarında petrol e, gündeme geldi. Petrol işte ticari olarak kullanılmaya başlandı. Ve 20. yüzyılda bir ölçüde kömürün yerine petrol geçmeye başladı. Daha sonra doğal gazda bulunduktan sonra doğal gaz artık özellikle konutların ısıtılmasında doğal gaz işte başka diğer sanayide doğal gaz gündeme geldi. Yani sonuçta kömür, petrol, doğal gaz bugün temel enerji kaynağımız büyük ölçüde dünyada. Toplam enerji ihtiyacımızın yani her türlü enerji ihtiyacımızın e, 4'te 3'ü, 5'te 4'ü bazen işte %90'ları kadar olan. Yani ülkeden ülkeye değişiyor bunlar tabii ki. Yani %90'lardan ortalama olarak fazlası bu 3 fosil yakıttan kaynaklanıyor. Ancak 19. yüzyılda bunların sınırsız olduğu yönünde bir fikir vardı, bir kabulleniş vardı, ön kabul vardı. Fakat 20. yüzyıldan itibaren, özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren bu doğal kaynakların sınırsız olmadığı ve bir gün tükenebileceği e, yönünde işte rezerv tahminleri yapılmaya başlandı. Ve sürekli yeni rezervler de bulundu. Yani mevcut rezervlerle birlikte yeni rezervler de bulundu. Ancak buna rağmen tüketim o kadar yoğun bir şekilde artıyor ki yeni rezervlerin bulunmuş olmasına rağmen bu mesela yeni bir rezervin bulunması petrolün ekonomik kullanılabilirliğini diyelim ki 2 yıl uzatıyor. Yani hani 2020, 2030'da 2050'ler arasında dedik. İşte bu hadi biraz zorlarsak 2060'lara uzayabilir. 2070'lere uzayabilir. Yani fakat 21. yüzyılın içerisinde 21. yüzyılın ikinci yarısında, üçüncü çeyreğinde hakikaten petrol ciddi bir petrol rezerv, petrol ciddi bir sorun haline gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar sürdürülebilirlik yani enerji kaynakları başta olmak üzere tüm bu kaynakların, doğal kaynakların sadece bugünün toplumları için değil, geleceğin toplumları içerisinde kullanılması gerekliliği tartışmaya başlandıktan sonra sürdürülebilirlik kavramı yoğun bir şekilde tartışmaya başlandı. Nerede? Bu da birçok başka konuda olduğu gibi bu konunun gündeme gelmesi de 1950'lerden sonra Batı'da ortaya çıktı. Yani yaygınlaşmaya başlaması daha doğrusu 1950'ler. İşte 50'lerden sonraki her 10 yılda giderek bu konuların, çevreyle ilgili konuların ne diyelim şiddeti artmaya başladı. İşte 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler. Bu anlamda 90'lar ve 2000'lerin çok ciddi kırılmalar oluşturduğunu görüyoruz. Bu konuda çok fazla yayınlar ortaya çıkmaya başladı. Uluslararası konferanslar toplanmaya başlandı. İşte Birleşmiş Milletler'in ana gündemleri haline gelmeye başladı. Tüm bu sürdürülebilir konuları, çevre konuları ve buna bağlı olarak aynı zamanda işte küresel ısınma, yani tüm bu konuştuklarımızın bir tamamlayıcısı değil, bir uzantısı olarak da küresel ısınma konuları çok ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı. Ne zamandan beri? 70'lerde bu yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı bunlar. Dediğimiz 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar hala yani her 10 yılda bir bu konuların kamuoyu gündemindeki işgal ettiği yer her 10 yılda bir neredeyse 2 kat artmaya başladı. Tabii buna rağmen arkadaşlar Türkiye'nin gündeminde maalesef bu konuların çok fazla yer etmediğini görüyoruz.
işte bugün böyle bir konu var. Yani birçok kişi ya işte bunları zaten biliyoruz falan diyebilir. Buradaki dinleyenler de belki diyebilir. İşte bu konuştuklarını zaten biliyoruz diyebilir. Mutlaka ilgili olduğunuz zaman, bildiğiniz için, ilgili olduğunuz için zaten toplantıdasınız. Ama tabii bütün bu mesajların arkadaşlar daha az bilenlere, hiç bilmeyenlere iletilmesi gerekiyor. Yani onlara da bu mesajları iletmemiz gerekiyor. İşte kampüsümüzde 2000'e yakın akademik personel var. 1500'e yakın idari personel var. İşte işçisi vesairesi toplam 5000'e yakın çalışan, işte 40.000'e yakın öğrenci var. Fakat böyle bir konuda işte 4, 8, 12, 13 kişi, ben dahil 13 kişi var. Ee, evet, bir kişi çıktı, 13, 12'ye düştük. 4, 8, 3, 6, 9, 12. Evet. Bir şey değil yani 12'de hiç, yani hiç yoktan iyidir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Maalesef bu konular, çevre, sürdürülebilir konuları bizim ülkemiz toplumsal gündemimizde ve yönetsel, yani kamuoyu gündeminde, yönetsel gündemde, idari gündemde, politik gündemde çok fazla şeye gelmiyor, gündeme gelmiyor. Mesela şu anda seçim sürecindeyiz biliyorsunuz artık, yani işte 40-45 gün sonra seçimler var, biliyorsunuz. Çok önemli bir seçim, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yenilenecek, tam tüm üyeler yenilenecek. Fakat işte bu konuda şeyler de konuşulmaya başlandı. Seçim propagandaları dönemi de başladı. Tabii asıl 10 Nisan'dan sonra hız kazanacak bu milletvekilleri adayları kesinleştikten sonra, ama şu anda Cumhurbaşkanlığı adayları işte büyük ölçüde kesinleşti. İki önemli aday var. İki de daha az önemli aday var, hadi öyle diyelim. Ama mesela bu söylemlerde mesela şunu, yani çevre ilgili konuları ne kadar gündem işgal ettiğini söyleyebilir misiniz? Ya da yani ne kadar işgal ediyor acaba? Yani bu söylemlerde, politik söylemlerde mesela e, adayların, hiçbir adayı ayırt etmeden söylüyorum, adayların öncelikli gündem maddelerinin mesela ilk 5 içerisinde çevre ilgili konular yer alıyor mu? Sürdürülebilirlik konular doğrudan yer alıyor mu? Ya da küresel ısınma konusu mesela yer alıyor mu acaba? İşte ben izleyebildiğim kadarıyla evet, yani hiç yer almıyor değil, tabii ki yer alıyor, ama ilk 5'te yer almıyor mesela. Ama şimdi bana soracak olursanız bunun ilk 3'te yer alması lazım. Tüm bu konuların ilk 3'te yer alması lazım. Tüm şeyler açısından, tüm adaylar açısından. İlk 5'te yer almıyor. Niçin yer almıyor? İşte bir an dedim, çünkü toplumsal gündemimizde çok fazla yer işgal eden bir konu değil. Halbuki çok yoğun, ciddi sorunlar yaşıyoruz, çevresel sorunlar yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik açısından, doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından çok ciddi sorunlar yaşıyoruz ülkemizde. Yani tüm dünya tabii yaşıyor, ama yani bana soracak olursanız Türkiye tüm dünyadan daha fazla oranda yaşıyor tüm sorunları diyebilirim. Evet. Dolayısıyla sürdürülebilirlik arkadaşlar, doğal kaynakların sadece bugünün toplumları değil, geleceği toplumlar içinde kullanılmasını ifade ediyor dedik. Ve bu da büyük ölçüde sanayi devrimiyle birlikte dedik başlayan ve tüm doğal kaynakların, yani enerji kaynakları başta olmak üzere doğal kaynakların aslında sınırsız olduğu varsayımına dayanıyordu bu şey, sınırsız kullanım. Ama bunların yavaş yavaş sınırlı olduğu ve bir gün rezervlerin bitebileceği konusundaki fikirler tartışmaya başladıktan sonra sürdürülebilirlik ana gündem maddesi haline geldi. Ve bu konuda yani çok fazla böyle sözleşmeler, uluslararası sözleşmelere falan girmek istemiyorum, ama birkaç noktaya değinmek zorundayız. Mesela bu anlamda 5 Haziran son derece önemli bir kırılma noktası. 5 Haziran Dünya Çevre Günü biliyorsunuz. Şimdi 5 Haziran Dünya Çevre Günü olduğunu tabii artık hemen hemen duymayan yoktur üniversitede ya da işte akademide, üniversite düzeyinde. Ama peki nereden bu ortaya çıktı? Şimdi 5 Haziran 1972'de İsveç'in Stockholm, başkent Stockholm'da ilk kez Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çevre gündemli olarak toplanıyor. Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin işte devlet, hükümet başkanları ya da işte çevre bakanları vesaire. İlk kez çevre gündemli olarak toplanıyor.
Bu peki ne anlama geliyor? Bu çevresel sorunlarının artık küresel sorunlar olarak kabul edilmesi anlamına geliyor bir bakıma. Bundan dolayı da yani çevresel sorunların küresel düzeyde ele alınmış olması, küresel düzeyde gündeme gelmiş olmasından dolayı 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor işte 1972'den beri. Anılıyor, kutlanıyor işte ne derseniz deyin. Fakat bu yetmiyor. Daha sonra 72 her 10 yılda bir büyük toplantılar yapılıyor gene bununla birlikte. Mesela 72, 82, 92 mesela Rio Konferansı bu anlamda oldukça önemlidir Rio Konferansı. Rio Konferansı'nda aslında tüm bu sürdürülebilirlik, çevre konuları özellikle 21. yüzyılla ilişkin öngörüler gündeme geliyor Rio Konferansı'nda 1992. O da yaz aylarında Rio de Janeiro kentinde toplanıyor Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler. Hatta o konferans Türkiye'den de o dönem Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel katılıyor. Ben de hatırlıyorum o konferansı. Demirel katılmıştı buradan. İşte Brezilya'ya gitti, konferansa katıldı. Ve buradan da gündem 21 diye bir şey çıktı. Bir karar mekanizması ortaya çıktı. Gündem 21 ve yerel gündem 21. Peki neydi gündem 21, yerel gündem 21? İşte bir önce söylediğimiz çevre, sürdürülebilirlik, küresel ısınma vesaire gibi çevresel konuların küresel boyutta konular olduğu, küresel boyutta önlemler alınması gerektiğini kabul etti bu Rio Konferansı. Ve 21. yüzyılda daha sürdürülebilir, daha yaşanılabilir çevre için hangi önlemler alınması gerektiğine ilişkin bir uzunca bir metin kabul etti. Ve hakikaten çok önemlidir bu Rio Konferansı, 92'de toplanan Rio Konferansı. Bunlardan bu madde gündem 21'in bir maddesi de sanıyorum 24. madde yerel gündem 21 ve buradan da kent konseyleri falan ortaya çıktı yerel gündem 21'e bağlı olarak. Gene içinizde bu konularla ilgili olanlar olduğunu düşünüyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Artık 70 yani biraz önce dedim mi 70'ler, 80'ler, 90'lar hep kırılma noktaları oluştu. Yani artık o kadar ciddi boyutlara geldi ki bu çevresel sorunlar, küresel düzeyde çevresel sorunlar, işte sürdürülebilirlik vesaire. Uluslararası toplum buna bigane kalmadı. İşte bir takım refleksler göstermeye başladı. Kararlar alındı. Fakat tabii ki şunu da üzülerek yani bir taraftan şöyle iki boyutlu bunlar. Bunların uluslararası düzeyde tartışılmış olması, kararlar alınması son derece önemli. Ancak diğer taraftan madalyonun diğer yüzü bu kararlar sadece karar olmakla kaldı. Bu kararların birçokları maalesef hayata geçirilemedi. Yani birçok toplumlar tarafından, tabii Türkiye açısından da. Bu arada tabii şunu söylememiz lazım. Bu konuda yani çevre sürdürülebilirlik, işte küresel ısınma gibi konularda en duyarlı olan uluslararası topluluğun Avrupa Birliği olduğunu söylememiz gerekir. Avrupa Birliği bu konuda hep her zaman öncü rol oynadı. Mesela bir Amerika'ya göre, dünyanın başka bölgelerine göre, Asya'ya göre, Çin'e göre, Avustralya'ya göre daha öncü rol oynadı. Her zaman bayraktarlığı yaptığı bir bakıma. Bunun tabii şöyle bir şey anlaşılmasın. Yani Avrupa çok iyi, Pürüpak da ötekiler çok kötü değil ama arada bir şey var. Böyle bir nitelik farkı olduğunu söyleyebiliriz uluslararası toplum açısından. Avrupa Birliği ile diğer ülkeler arasında. Evet. Ee, bu bu arada gene bu sürdürülebilirlik açısından işte küresel ısınmaya da değinecek olursak bu anlamda 1997'de toplanan Kyoto Protokolü'nden söz edebiliriz. Kyoto Protokolü de son derece önemli. Peki Kyoto Protokolü nedir, ne anlama geliyor? Gene bu çevre sürdürülebilirlik açısından biliyorsunuz diğer önemli bir konu küresel ısınma konusu. Şimdi küresel ısınma birçoklarınız biliyor ama gene bir hatırlatmak amacıyla şu kadarını söyleyebiliriz. Küresel ısınma aslında küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği dememiz buna daha uygun. Küresel ısınma, küresel iklim değişikliği nasıl oluşuyor kısaca değinelim. İşte bir önce söylediğimiz ağırlıklı olarak fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan gazların atmosferde birikmesi sonucu
atmosfer ki bu gazlara biz sera gazları diyoruz. Niçin sera gazları diyoruz? Çünkü bu gazlar yani fosil yakıt kullanımı sonucu atmosfere enjekte edilen gazların atmosferde birikmesi sonucu atmosfer tabakası adeta tüm dünyanın çepeçevre çevreleyen bir ne diyelim bir sera sistemine benzer bir şey oluşturuyor, bir etki oluşturuyor. Bu da yer kabuğunun ısı genel düzeyinin düzenli olarak artmasına yol açıyor. Şimdi birçoklarınız bunları gene biliyorsunuz ama yani mekanizmayı iyi anlamamız lazım. İşte bu anlamda sanayi devrinin başlangıcından günümüze kadar küresel ısınmanın yani yer kabuğunun ortalama sıcaklığın 1,2 derece kadar arttığı, bunun hatta 1,5 derecelere çıkmasının söz konusu olduğu söyleniyor. Hatta bunun yani eğer mevcut eğilim devam ederse 2 derecelere kadar çıkacağı söyleniyor. Peki bu ne anlama geliyor? 1,2 derecelik artış, 1,5 derecelik artış, 2 derecelik artış ne anlama geliyor? Arkadaşlar bu normal şartlar altında bu kadar yüksek sıcaklığın yani 1,2 derece kadar atmosferin genel düzeyi, sıcak düzeyin artmasının yaklaşık 400 bin yılda gerçekleşmesi gerekiyor. Yani atmosferde biliyorsunuz buzul devirleri oluyor zaman hatırlarsınız bu işte ilk çağlarda falan buzul devri olur. İşte iklimler artar, azalır sıcaklıklar. Ama bu iklim döngüsü vardı. Bir iklim döngüsü yaklaşık 400 bin yıl sürer. Ne demek bir iklim döngüsü? Yani atmosferdeki genel sıcaklık düzeyinin minimum seviyeden maksimum seviyeye çıkması. Ve tekrar maksimum seviyeye inmesi. Yani bu bir iklim cycle'ı yaklaşık 400 bin yıl sürer. Anlatabiliyor muyum? Bu da işte dolayısıyla arkadaşlar yani 400 bin yılda görmemiz gereken sıcaklık artışını biz yaklaşık 250 yılda gördük. Ya bu müthiş bir şey arkadaşlar. Ve bunun giderek artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani 1,5-2 derecelere kadar çıkması söz konusu. Ve tüm bu ilk önce bu küresel ısınmayı kabul etmedi işte ülkeler. Yok dediler çevrecilerin uydurması böyle bir şey yok filan den uzun yıllar mesela 70'li 80'li 90'lı yıllarda filan bunlar tartışıldı Batı'da. Ama daha sonra artık hemen hemen herkes dünyada bugün kabul ediyor ki arkadaşlar küresel ısınmanın nedeni sera etkisidir. Yani atmosfere enjekte edilen sera gazlarıdır. Bunlar da ne? Kömür, petrol, doğalgazdan kaynaklanmaktadır. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu konuda işte Kyoto protokolüne daha doğrusu önerilen şey bu sera gazları üretiminin sınırlandırılması. Şöyle bir şey getirdi Kyoto protokolü 1997'de. 2013'e gelindiğinde 97'nin %5 gerisine düşürmesini hedefledi. Yani sera gazı enjeksiyonunun 2013'e geldiğimizde 97'nin %5 gerisine düşmesi hedefleniyor. Bu gerçekleşmedi. Gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi tabii ki. Bırakın %5 gerisine çok daha ileri noktalara geldi. Ve daha sonra 97'den sonra her yıl sadece bu amaçlı olarak Birleşmiş Milletler toplandı. Yılda bir kere hatta ara toplantılar yaptılar. İşte Paris toplantısı oldu belki izlediniz. İşte Glasgow toplantısı oldu. Türkiye'nin de gündemine düştü bu konular biliyorsunuz. Hatta bu Glasgow'daki toplantıya dedi ki liderler hani buna duyarlılık olsun diye özel uçaklarıyla gitmediler. Hatta tarife uçaklarla gittiler. Hatta otobüste gittiler, metro ile gittiler falan. İzlediniz mi bilmiyorum bunları. Sadece Joe Biden özel uçağıyla gidilmesine izin verdi. Hatta bizim Cumhurbaşkanımız da özel uçakla gitmek istedi. Dediler ki bu size izin veremeyiz işte küresel duyarlılıktan dolayı. Evet, merhaba tekrar arkadaşlar herkese. Şimdi bu şeyden bahsediyorduk, küresel ısınma meselesinden. Yani dolayısıyla işte her yıl toplanıyor bu sonbahar aylarında oluyor genelde Ekim, Kasım, Aralık gibi gerçekleşiyor bu toplantı. Her sene bu gözden geçiriliyor küresel ısınma ile ilgili durum. Yani bunlara meraklı olanlar takip ediyordur ama maalesef çok meraklısı yok. İşte belki üniversitede birkaç kişi var. Birisi de benim bunları takip eden. Yani herkes de bilmiyorum ama hani çevreyle bu kadar ilgilenen birkaç kişi daha tabii ki var bildiğim kadarıyla. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu yani küresel ısınma ve küresel ısınmanın doğrudan doğruya
şeyle meydana gelmesi, yani sera gazları sonucu meydana gelmesi artık çok ciddi bir sorun ve bu sürdürülebilirlik açısından, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir toplumu tehdit eden, bana soracak olursanız en önemli konu bu. Yani tüm dünyanın aslında küresel tabii bir konu, tüm dünyayı tehdit eden bir konu. Şimdi bununla ilgili birkaç şey söyleyelim. Şimdi bu peki yani bu nasıl tehdit ediyor toplumları bu küresel ısınma meselesi? Küresel ısınma sonucunda işte, yani biliyorsunuz kuraklık artıyor, tarımsal verimlilik azalıyor. Tuzlanma dediğimiz şey meydana geliyor. Özellikle bu büyük nehirlerin deltalarında çok ciddi tuzlanma sorunları meydana geliyor. İşte denizde kıyısı olan ülkelerin sular altında kalması söz konusu. Hatta bu konuda bu Pasifik Okyanusu'nda böyle şeyler vardır. Yani sembolik ülkeler vardır. 20 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu. Yani ana karadan o kadar uzak ki kimse de orayla uğraşmak istemiyor. 20 bin kişi işte biz devlet kurduk diyor. Bayrakları var falan. İşte denizden en yüksek noktaları 1 metre falan, 1,5 metre. Anlatabiliyor muyum? Yani denizin 50 santim yükseldiğinde ülkenin %80'i sular altında kalacak mesela. Böyle ülkeler var Pasifik Okyanusu'nda. Şimdi bu ülkeler mesela Rusya ile pazarlık ediyorlar. Diyorlar ki ya bizim bu artık kaçınılmaz bir küresel ısınma. Bizim ülkemiz işte 2030-2050'de sular altında kalacak. Siz bize işte Asya'da, yani Rusya biliyorsunuz haritaya bakın uçsuz bucaksız. Siz bize oradan işte bilmem 50 bin kilometre kare toprak verin, işte parası neyse verelim. Biz orada ülke kuralım diyorlar. Şimdi böyle pazarlıklar var uluslararası şeyde. Anlatabiliyor muyum? Bunun sonucunda mesela bir takım rakamsal şeyler var. Şöyle söyleyelim. Ee, 500 milyon kişinin, yani önümüzdeki ki şu anda etkileniyor zaten. Önümüzdeki yıllarda dünyada yaşayan 500 milyon kişinin küresel ısınmadan doğrudan etkileneceğini görülüyor. Bu artı yaklaşık 2-2,5 milyar kişinin de biraz daha dolaylı olarak etkileneceği söyleniyor. Bunlar hep şeyler, hani bir önce söylediğim Kyoto protokolünde falan tartışılan rakamlar bunlar. Nasıl etkilenecek? Şimdi mesela iklim mültecileri diye bir kavram var. Duydunuz birçoklarınız, uluslararası ilişkiler çalışanlar mutlaka biliyorlar iklim mültecileri. İşte bir sürü mültecilik var biliyorsunuz. Savaşlar, şunlar bunlar. Bunlara bir de iklim mültecileri eklendi. Ve iklim mültecilerinin en önemli kaynağı neresi? Afrika. Şimdi bu son zamanlar dikkat ediyorsunuz herhalde. Çok sayıda yani bizim kampüsümüzde de var. Çok sayıda şey var. Siyahi öğrenci görüyoruz değil mi kampüsümüzde? Yani bilmiyorum sayısını ama 800 falan uluslararası öğrenci olduğu söyleniyor. Burada ilgili arkadaşlar varsa lütfen düzeltsinler. İşte bu öğrencilerin de belki %20'si siyahi öğrenci, belki daha fazla. 800, yani 100'e yakın siyahi öğrenci var kampüsümüzde sanıyorum. Peki dönelim 10 yıl geriye dönelim. 10 yıl önce Muğla Üniversitesi'nde bir tek siyahi öğrenci var mıydı? Yoktu. Değil mi? Şimdi Muğla Üniversitesi'nde böyleyse 210 tane üniversitenin her birinde siyahi öğrenciler var. Ve sadece üniversite siyahi öğrenciler değil, büyük şehirlere giderseniz İstanbul'a falan Taksim'de sokakta seyyar satıcılık yapan siyahi vatandaşlar görürsünüz. Yani vatandaş, tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil ki belki de olabilir de biliyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Peki bu kadar insan, siyahi insan niye ortalıkta dolaşıyor? Bunun tabii birçok nedenlerinden birisi de arkadaşlar Afrika zaten büyük bir kısmı çöl biliyorsunuz. Sahra çölü var. Sahra çölünden güneye doğru hızla çölleşiyor. Yani çok az sayıda yeşil alanlar da çölleşiyor. Peki çölleşince tüm doğal kaynaklardan zaten çok sınırlı olan doğal kaynaklar tamamen ortadan kalkıyor ve bu insanlar, kaçabilenler kaçıyor işte şu ya da bu şekilde kaçıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu eğer batıya gittiğinizde falan da görürsünüz. Mesela mutlaka işinizde gidenler var. Avrupa'daki büyük şehirler, Londra'ya, işte Paris'e, bilmem işte İtalya'ya falan gittiğinizde, Roma'ya gittiğinizde ortalıkta çok sayıda siyahi vatandaşın böyle işportacılık yaptığını görürsünüz. 3 liraya falan, tabii şimdi 3 lira değil de şeyden önce 3 liraya plastik gözlükler satarlar falan.
Şimdi niçin bu kadar çok siyahi vatandaş var? Bunların yani şöyle çok uzatmayalım. En önemli nedenlerinden birisi iklim mülteciliği arkadaşlar. Ve bunlar giderek artacak, onu da söyleyelim. Ve işte zaten şu anda işte 5 ile 10 milyon arasında mülteci olduğu söyleniyor ülkemizde, biliyorsunuz. İşte mülteci de değil de onlar geçici işte bir şey. Mülteci de demiyoruz, biliyorsun. Mülteci deyince biraz iş karışıyor falan. Dolayısıyla arkadaşlar bu mesela sadece bir görünümü. Anlatıyor. 500 milyon kişi nereden çıktı? İşte bunlar yani mesela birisi. Açlık, susuzluk, yoksulluk artıyor ve bunlar direkt etkileniyorlar. Zaten var olan yoksulluk küresel ısınmanın sonucunda çok daha fazla artıyor. Artacak. Bunu nerede? Güneydoğu Asya'da görüyoruz, Uzak Doğu Asya'da görüyoruz bunun etkilerini. Ve bunun dışında kalp damar hastalıklarında müthiş artışlar görülecek dünyanın her yerinde. Çünkü sıcaklıklar artacak. Mesela şu haberleri görüyorsunuz, son 10 yıldan beri dikkatinizi çekmiş olması lazım. İşte Temmuz-Ağustos aylarında denir ki Fransa'da aşırı sıcaklıklardan işte bilmem 50 kişi öldü, 100 kişi öldü diye haberler duyarsınız. Değil mi? Yaz aylarında. Şimdi daha önce işte burada yaşlar oldukça işte 30, 40, 50 yaşlarında olan arkadaşlarımız var. Yani işte Nursen hocamı tabii onu görüyorum. Bir de Ömer Uçar Bey'i görüyorum. İkisi 50'li yaşlarda. Mesela 20 yıl önce böyle bir haber duyar mıydınız ya aşırı sıcaklıktan? Aşırı sıcaklıklardan ölen olurdu da bir kişi, 3 kişi, 5 kişi olurdu. Değil mi? 50 kişi, 100 kişi öldü haberlerini duyuyoruz. Niçin? Çünkü sıcaklıklar, yazın sıcaklığı müthiş bir şekilde artıyor. Muğla'da 45 dereceleri görüyoruz. 50 dereceleri görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben çevre dersi veriyorum. 20 yıl önce bunu çevre dersi anlattığımda diyordum o zaman. Muğla'da 40 dereceleri, 45 dereceleri göreceğiz dediğimizde öğrenciler ya hocam işte gülüyordu falan. Çünkü Muğla'da en fazla 35'e çıkardı o zaman yazın sıcak. Ama şimdi 4-5 seneden beri burada herkes bir görüyor. Yazın 45'leri görüyoruz. Değil mi? Arkadaşlar o zaman size müjde vereyim. Yakın zamanda 50'leri göreceğiz burada. Yani artık bunu nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Müjde mi? Nasıl yorumlarsınız? Ve biz çabuk kanıksıyoruz değil mi bunları? İşte nedir? İşte sürdürülebilirlik bu. Başka, biliyorsunuz 2 yıl önce müthiş bir orman yangını yaşadık. Ee, yani günün en yoğunda içinde bulunduğumuz topraklarda yaşadık. Bu işte orada bir sürü şeyler çıktı. Sabotaj dendi, bilmem ne dendi, şu oldu, bu oldu dendi. Ama ben bir tek sabotajla ilgili, yani haber çok çıktı ama yani bir tek vatandaşın çıkıp da bu sabotajla ormanı yaktı da işte bu hapis cezası aldı diye duymadım. Ya da siz duydunuz mu bilmiyorum. Değil mi? 99 noktada yangın çıktı aynı anda. Sabotaj mabotaj değildi bunlar arkadaşlar. Bunlar küresel ısınmanın bir sonucu. Bunları bu işle ilgilenenler söylediler. Dediler ki küresel ısınma sonucu çok yaygın orman yangınları görülecek ve bunlarla başa çıkılamayacak. İşte başa çıkılamadı zaten. Niçin? Sıcaklık o kadar arttı ki 45 dereceleri falan bulduktan sonra artık bu ormanların altındaki kuru otlar adeta şey haline geldi. Ne diyelim? Barut fıçısı haline geldi. En ufak bir kıvılcımdan bunlar ateş aldı ve aynı anda ateş aldı. Ya hatırlarsanız değil mi? Niçin? Çünkü aynı anda bu sıcaklığı yaşadık. Ve tabii ki aynı anda bu kadar 99 noktaya e, evet çok güzel Ömer Hocam, memnun oldum. Bir gün yüzde de görüşürüz umarım. Bunu tabii herhangi bir devletin, herhangi bir kamunun buna yetişmesi mümkün değildi. 99 noktada aynı anda yangına. Hani o çok tartışıldı. Devlet yetişti, yetişemedi. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Yani o tartışmaları bir kenara koyalım. Yani aynı anda bu kadar noktada yetişebilmesi için bizim 100 bin kişi itfaiye ordumuz olması lazım. İşte bir filan. Ama yani bu tabii bu kadar kaynak aktarmak hiçbir şekilde tabii mümkün değil. Neyse. Şimdi bunları maalesef arkadaşlar önümüzdeki dönemlerde bunun gibi felaketleri yeniden yaşayabiliriz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Küresel ısınma, hani başta da söylemiştim. İçinde bulunduğumuz şartlarda arkadaşlar sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir toplumu tehdit eden en önemli sorundur. Ben sadece birkaç noktaya değindim burada. İşte orman yangınlarına değindik. İşte gıda güvenliğine değindik.
Çölleşme, mesela çölleşme hep şu şekilde görülür. Ya Afrika çölleşiyor. Kardeşim Afrika'yı bırak, Türkiye çölleşiyor. Şimdi çölleşme derken bir de şunu düşünelim. Çöl deyince şöyle anlaşılıyor genelde. Yani Sahra Çölü'ndeki kumullar anlaşılıyor. Arkadaşlar o çölleşmenin en son noktası. Artık o noktadan sonra gidilecek yer yok. Ama ondan önceki aşamaları biz şu anda yaşıyoruz Anadolu'da. Akdeniz kıyı şeridinden 300-400 kilometre yukarıya doğru dikey bir çizgi çizin. 500 yani 300 kilometre diyelim. Akdeniz kıyı şeridinden 300 kilometre derinliğe kadar olan bölge şu anda çölleşmenin birinci, ikinci, bazı yerlerinde üçüncü aşamasındadır arkadaşlar. Şimdi Konya Ovası biliyorsunuz tarım, hububat kaynağı değil mi? Konya Ovası'nda işte göller kurudu. Beyşehir Gölü falan kurudu zaten biliyorsunuz. Şimdi burada 50 metreden su çıkıyordu. Bu 100 metreye çıktı. 200 metre. Şu an 200 metreden su çıkıyor en son 200-250 metreden. Ve bunun sonucunda çok yoğun bir şekilde yeraltı sularını kullandığımız için burada şeyler görüyorsunuz. Toprak çöküntüleri görüyoruz. Bunlar sık sık böyle fotoğraflar yayınlanıyor. Konya Ovası'nda bir yerde işte bilmem kaç metre toprak çöktü 20 metre diye. Niçin? Çünkü bu toprağın altına yatan şey su kaynağı yoğun kullanımdan dolayı bittiği için baskıdan dolayı çöktü. Bunun gibi olayları daha fazla göreceğiz maalesef ki arkadaşlar. Dolayısıyla 500 milyon dediğimiz gibi doğrudan etkilenecek. 2 ila 2,5 milyar kişi dolaylı olarak etkilenecek. Bu tabii ki arkadaşlar sadece ülkemiz açısından değil, tüm dünya toplumları açısından son derece sürdürülebilirlik açısından son derece ciddi bir sorundur. Bu ve bu konu maalesef arkadaşlar maalesef ki şey e, bu küresel ısınma konusu bizim gündemimizin ilk onunda yer almıyor. Toplumsal gündemimizin ve yönetsel gündemimizin. Maalesef ilk onda yer almıyor. İlk ondan sonra ancak yer alıyor. İşte biraz önce söylediğim seçimler var biliyorsunuz 45 gün sonra. Cumhurbaşkanı adaylarının ben duymadım ya öncelikli konular arasında çevre sorunları saydı. Siz duydunuz mu bilmiyorum yani yanılmış olmak istemem. Duymadım. Yarın işte milletvekilliği seçimde adaylar meydana çıkacak. Burada da tabii mitingler yapacaklar partiler falan. Yani mutlaka değinilecektir çevreye. Ama yani mesela şuna dikkat edin. Küresel ısınma bizim birinci önceliğimizdir ya da ikinci önceliğimizdir diyecek mi herhangi bir parti? Sanmıyorum. Yani ya umarım derler tabii çok iyi olur derlerse çok iyi olur da yani pek şeyim yok. Çünkü niçin böyle? Çünkü maalesef ki toplumsal gündemimizde yok. Evet, bayağı bir şey yaptık herhalde. 4'te başladık, 4:47 işte bir 50 dakikaya yakın konuştuk. Ee, Yani ben şu şekilde bağlayayım. Sonra sizlerin de sorularınız varsa ya da tartışmak istediğiniz konular varsa bunları tabii konuşabiliriz, tartışabiliriz. Arkadaşlar özellikle küresel ısınma bağlamında dünyanın geleceği, insanlığın geleceği çok ciddi bir tehdit altındadır. Eğer biz bu küresel ısınmayı 1,5 derecelerde ki artık 1,5 derecelerde sınırlandırılmasının da mümkün olmadığı söyleniyor. 1,2'yi geçtik. 1,5'ları da kabul eder duruma geldik. Artık 1,5 ile 2 arasında yani 1,6, 1,7'lerde eğer durdurabilirsek küresel ısınmayı o zaman hani tüm toplumsal sürdürülebilirlik yani küresel sürdürülebilirlik açısından bir şansımız var. Bu 2 derecelere falan ulaşırsa arkadaşlar küresel ısınmadaki artış 2 derecelere ulaşırsa bu dünyamız açısından arkadaşlar maalesef ki üzülerek söyleyebilirim ki bir felaket olacaktır. O zaman bu bahsettiğimiz 500 milyon doğrudan etkilenenler muhtemelen 1-2 milyara ulaşacak. Dolaylı etkilenenler belki 3-4 milyara ulaşacaktır. Ve kitlesel ölümler görebileceğiz bu bahsettiğimiz nedenlerden dolayı. İşte yazın sıcaklıklar 40'lı derece olan sıcaklıklar 50'li derecelere çıkacak. 50'ler 60'lara çıkacak önümüzdeki 10 yıllarda bunları göreceğiz.
Ve hatta mesela şöyle şeyler var. Eğer bu eğilim devam ederse, şimdi biliyorsunuz Akdeniz Havzası, Akdeniz Çanağı nedir? Tüm Avrupa'nın turizm şeyidir. Herkes yani kuzeyden güneye Akdeniz Çanağı'na iner. Yani hem Akdeniz'in kuzeydeki ülkeleri, işte İngiltere, Fransa, Yunanistan, Türkiye, hem de güneydeki ülkeler, işte Afrika ülkelerine inerler. Ama deniyor ki o kadar artacak ki sıcaklıklar burada. Artık Akdeniz bu anlamda bir tatil beldesi olmaktan çıkacak. Karadeniz'de sıcaklıklar artacak. Artık insanlar Karadeniz sahillerine gidecek tatil için diyorlar. Ki zaten ama o maalesef o açıdan da çok size bir şey veremeyeceğim. Çünkü Karadeniz sahilleri Arap ülkelerinden gelen ne diyelim vatandaşlarımız diyeceğim, ama hatta bazıları vatandaş da olduğu için söylememizde bir sakınca yok. Trabzon, Rize, Artvin gibi yerler onlar tarafından parsellendi. Yani oralara gitmeyi düşünüyorsanız biraz zor işiniz. Onu da söyleyebilirim. Yani böyle çok köklü, radikal yaşam biçimi değişiklikleri olacak önümüzdeki dönemlerde. Eğer bu sınırlandırmayı sağlayamazsak. Uluslararası toplum bu konuda refleks gösteriyor ama son derece yetersiz, onu da söyleyelim. İşte her yıl toplanıyor, şu kararlar, bu kararlar alınıyor falan ama çok yavaş gidiyor. Ama yani mesela bazı noktalar hızlanmalar da var. Dediğim gibi Avrupa Birliği bu konuda oldukça hızlı. Amerika'nın bazı eyaletleri oldukça hızlı. Hızla hibrit ve elektrikli otomobillere doğru bir kayma var. İşte dün sanıyorum 2 gün önce Avrupa Birliği bir yasa çıkardı. 2035'ten sonra Avrupa Birliği ülkelerinde e, benzinli ve mazotlu dizel otomobiller üretimi ve satışı yasaklanacak. 2035 çok az, işte 12 yıl kaldı. Bu önemli bir karar. Türkiye de bu kararları almak zorunda kalacak önümüzdeki dönemde. Hani bunlar önemli ama hani o devasa sorununa ne kadar çözüm olabilir? Tabii küçük bir çözüm olabilir. Ama işte adım da, bunlar da bir adımdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani dediğimiz gibi şu anda 4, 8, 11 kişi var, ben dahil. Ama kampüsümüzde 4.000 kişi şu anda yaşıyor, çalışıyor, yaşıyor. 4.000 kişide 11 kişiye ulaşmış olmak da dediğimiz gibi hiç yoktan iyidir diyorum. Yaklaşık bir saatten beri sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım çok olumsuz, pesimist bir tablo çizmemişimdir. Ama bu arkadaşlar pesimist bir tablo değil. Ben gerçekliğin sadece küçük bir kısmını size yansıtmaya çalıştım. Gerçeklik benim çizdiğim tablodan maalesef ki çok daha olumsuz diyorum ve burada sözümü tamamlıyorum. Evet Müzeyyen Hanım, çok teşekkür ediyorum ben de. Şimdi eğer sizlerin sorularınız varsa ve tabii ki vaktimiz varsa e, biraz bu soru cevap yapabiliriz. Değerli hocamıza kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun Muammer hocam. Sağ İnşallah olun. Sağ olun bir efendim. nebze de olsa farkındalık yaratmışızdır sürdürülebilir çevre Evet. konusunda. Evet, sorusu olan arkadaşların sorularını alalım. Hocam, Evet. Muammer hocam, Milas Veteriner Fakültesinden Profesör Doktor Ömer Uçar, çevre Evet. dostu bir üniversite çalışanı olarak sürdürülebilirlik nihai hedefine ulaşmada toplumsal farkındalık düzeyini artırmak önemli malum. Bu anlamda net bir sorum olacak izninizle. Çevresel şok olaylara, yani örneğin küresel yerel yangınlar, Marmara Denizi müsilaj sorunu veya Hatay merkezli çifte deprem gibi şahit olma durumuna mahkum muyuz demiş hocamız. Birinci sorumuz bu. İsterseniz bunu cevaplayalım Muammer hocam. Şimdi şöyle, şimdi deprem falan tabii daha farklı bir şey. Şimdi deprem kaçınılmaz bir olay. Yani bunu herhangi bir şekilde kontrol etmemiz mümkün değil. Ancak şundan kaçınmamız mümkün. Yani bu deprem bu kadar yıkıcı olmayabilirdi. Bu kadar ölümcül olmayabilirdi. Ee, işte resmi rakamlara göre 50.000'i geçti sanıyorum, değil mi? En son 50.000 küsur açıklanmıştı. Ama bunlar resmi olarak sayılabilenler. Yani işte nüfus kayıtlarından falan düşülebilenler. Ama sayılamayanları tabii saymadığımız için bilmiyoruz.
Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla rakamın daha yüksek olma ihtimali var. 200 bin kişi yaklaşık da yaralı var. İşte ya bunlar çok tartışıldı biliyorsunuz. İşte fay hattı üzerine inşaatların yapılması, işte inşaat kalitelerinin yeterince iyi olmaması gibi. Yani insan unsuruna dayanan nedenlerden dolayı bu kadar yüksek oldu. Ölümler ve yıkımlar bu kadar yüksek oldu. Yani deprem gene bu kadar işte 7.8'di galiba değil mi? 7.8 büyüklüğünde. Şimdi depremin şiddetiyle büyüklüğü birbirinden farklı biliyorsunuz. Bir işte bu birisi sarsıntının şiddetini, büyüklüğünü gösteriyor, diğeri de yıkıcılığını gösteriyor. Şimdi bu kadar yıkıcı olmayabilirdi. Eğer mesela bu fay hatlarında yapılaşma olmasaydı ya da fay hattında da olsa çok daha güçlü eğer yapılmış olsaydı, inşaat teknolojileri, inşaat kalitesi daha güçlü olsaydı belki bu binalar gene yıkılacaktı ya da bir kısmı yıkılmadan ayakta kalacaktı. Ama ölen insanların büyük bir kısmı ölmeyecekti belki. Değil mi? Dolayısıyla hani bu depremden kaçınmak mümkün değil ama depremin yıkıcılığından kaçınmak mümkün. Bu da işte insan unsuru. İşte o yüzden çevresel olaylar toplumsal olaylardır. Mesela şunu fark ediyorsunuzdur umarım yakın çevrenizde de. Şimdi bu çok konuşuldu bu depremle birlikte biliyorsunuz. İnşaat kalitesi, işte bilmem ne yapmak, oturduğumuz binaları ne kadar depreme dayanıklı olduğunu ölçülmesi vesaire bunlar. Yani siz de oturduğunuz binalarda, çok katlı binalarda oturanlar, yani Muğla tabii şansımız burada en fazla 4 katlı binalar var. Hani böyle bir şey olsa da muhtemelen çok yıkıcı olmayacak ama büyük şehirlerde biliyorsunuz 20, 30, 50 katlı binalar var ve burada yani şans çok fazla değil. Ama yani en azından yakın çevremde bunu görebiliyorum. Daha yoğun tartışılmaya başlandı sanki bunlar. İşte ne yapalım, yapalım ondan sonra ya da mesela bundan sonra ev alacak olanlar varsa içinizde sadece mutfaktaki fayansın kalitesini işte bilmem mutfak dolabının işte bilmem kalitesini falan değil de biraz bu inşaatın kalitesini de sanki bakmamız gerekiyor. Acaba bunun ne kadar deprem yönetmeliğine uygun yapıldı bu bina? Ondan sonra bunun içinde kullanılan beton kalitesi neydi? İşte bu inşaatta ya o kadar karmaşık ki bu olay. Mesela bilmiyorum izlediniz mi? Şu tartışıldı. Beton kalitesi diyor. Beton birliğine üye özellikle. Şimdi beton birliği var biliyorsunuz. Beton birliğine üye beton şirketleri açısından beton kalitesinde bir sorun yok. C4 diye bir şey var diyor beton kalitesi var. Pardon C30. Biz diyor C30 olarak diyor teslim ediyoruz diyor şirkete. Şirket de bunu getiriyor diyor mikseri. Döken usta buna su ilave ediyor diyor. Ne için? Akışkanlığını, viskozitesini arttırmak için diyor su ilave ediyor. İşte bunu ilave ettiğiniz suyu miktarına göre beton kalitesi düşüyor. C30'dan C20'ye düşüyor diyelim ki. C15'e düşüyor. Bu da tabii ki ne oluyor? Betonun kalitesini azaltıyor. Anlatabiliyor muyum? Belki o zaman bakın işte ne kadar ince ayrıntılar varmış öyle değil mi? Demek ki bundan sonra ev inşaat yapacaksanız, alacaksanız o zaman inşaatın başında duracaksınız. Acaba inşaat ustası sizin evinizin beton mikserin içerisine su katıyor mu? Anlatabiliyor muyum? Yani tabii ki biraz abartıyorum. Siz bunu yapamazsınız ama şimdi inşaatın başında bir de kontrol mühendisi olsaydı şantiye şefi dediğimiz. Tek tek bunları kontrol etseydi bu olmayacaktı. Ama şunu da biliyorsunuz ki arkadaşlar bu inşaatların hep kapısında yazar işte şantiye şefi şu, mimar şu, bilmem kim şu diye. Ama şantiye şefi inşaata haftada 1 saat uğrarsa uğrar. Çünkü muhtemelen 15-20 tane inşaata bakıyordur filan. İşte buna bakacaksınız mesela. Yani sizin aldığınız binanın şantiye şefi hizmeti gördü mü? Bakın bilmiyorum bunları kendi aranızda konuşuyor musunuz, düşünüyor musunuz? Ömer Hocam dolayısıyla böyle. Bunlara eğer bakarsak bilmiyorum eviniz var mı? Ev almayı düşünüyor musunuz? Ya da inşaat yapmayı düşünüyor musunuz? O başında bekleyeceksiniz inşaat ustasının. Şimdi ben de bir iki inşaat yaptım. Yaptım da kendim yapmadım da böyle için yani yaptırdım diyelim. Mesela bunu şimdiye kadar bunu hiç düşünmemiştim. Bilmiyordum daha doğrusu. Ama şimdi biliyorum. Bir daha inşaat yaparsam başında duracağım inşaat ustasının. Kardeşim 1 litre fazla su koyma diyeceğim yani mesela. Anlatabiliyorum.
Bilmiyorum Ömer hocam. Yani bu bir hani farkındalık derken böyle bir farkındalık. Dolayısıyla hani toplumsal dediğimiz mesele bu. Toplum olarak biz bu talep ettiğimizde, bu bilgiyi, hizmeti talep ettiğimizde o zaman bilgi ve hizmetin kalitesi e, yükselecektir. Çözüm teorik veya sosyolojik anlamda imkansız bir çözümü işte söyledim, toplumsal farkındalık. Toplumsal farkındalık artacak. Ondan mesela şey var, çok basit şeylerden birisi. Öne çıkma vardır hani bu binalarda. İşte birinci kat, binanın birinci katı 90 metrekaredir. İkinci kata çıkınca 100 metrekareye çıkar. Biliyorsunuz yani, tabii fark ettiniz bunu. Şimdi bunu niye diye düşünüyorduk? İşte orada 10 metrekare daha avant alalım. Kardeşim 10 metrekare avant alıyorsun ama sen 10 metrekare avant alarak o 5 katlı 10 katlı binanı kendi tabutun haline getiriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ya 10 metrekare avant alma, binanda daha yani statik olarak daha güçlü olsun. Anlatabiliyor muyum? O zaman bence mesela bundan sonra bakılması gereken şeyler de bu. Giriş kat 90 metrekare, üst kat 100 metrekare olmayacak yani. Bunu şeyden talep edeceksiniz. Belediyelerden, bu imar planındaki bir açıklıktan kaynaklanıyor bu. Anlatabiliyor muyum? Ve bütün binalarda da var gördüğünüz gibi. Küçük, büyük şehirlerde. 4 katlı binada da var mı? 20 katlı binada var. Yani 4 katlı binada çok büyük risk oluşturmayabilir ama 20 katlı binada bence büyük risk oluşturabilir böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şeylere falan değinmiyorum bile. Hani giriş katlarda otomobil galericilerinin kolon kesmeleri falan. Yani bu hakikaten yani adam, insanları al kurşuna diz, apartmandakileri, ya da oradaki kolonu kes. Arada bir fark var mı? Yani sosyolojik çözümü bu arkadaşlar. Mesela bununla ilgili davalar gündeme geldi. İşte bir apartmanda adam kolonu kesmiş. İşte şikayet etmişler. Mahkeme sürmüş 5 sene. O kestin kesmedin. Ne oldu şimdi? Hepsi bir. O galerici de gitti. O şikayet eden de gitti. Anlatabiliyor muyum? Yani sosyolojik çözümü bu. Yani bu bilgiye sahip olacağız. İki, bilginin gerektirdiği uygulamaları talep edeceğiz. Kimden? Satın alırken talep edeceğiz. Yerel yönetimlerde, işte seneye de yerel yönetim seçimleri var biliyorsun. Yerel seçimler var. Yerel seçimlere belediye başkanları çıkacak, miting yapacak. Belediye başkanına partiyle ilişkimiz yok arkadaşlar. Hangi parti ise soracaksınız. Kardeşim, bu üst kata çıkınca %10 imar artışını önleyecek misin? Böyle bir imar değişikliği getirecek misin diye soracağız. Anlatabiliyor muyum? İşte bu şeyi sıkılaştıracak mısın? İnşaattaki bu işte şimdi zemin konusu bayağı oturdu. Zemin konusu. Ondan sonra şey var biliyorsunuz. Mesela ben hatırlarım, 20 yıl önce falan inşaatların temelleri falan o kadar çok demir konmazdı. Şimdi 100 metrekare 2 katlı bina, 100 metrekare oturan 2 katlı binanın daha temeline 3-4 ton demir konuyor. Çok güzel bir şey. Tabii maliyet arttırıyor bu. Ama mesela muhtemelen o binanın depremde yıkılması çok fazla mümkün değil. Çatlar matlar ama yıkılmaz. Ama 20 yıl önceki inşaatlarda yoktu bu kadar şeyler. Anlatıyor muyum? Yani 99 şeyinden sonra nedir o? İmar değişikliğinden sonra mı getirildi bu zorunluluk? Ve köylerde tek katlı binalarda buna artık dikkat ediyoruz. Yani olumlu çok gelişme var. Ama daha mesafe almamız gereken maalesef çok mesafe var. Bu arkadaşlar öncelikle toplumsal duyarlılıktan geçiyor ve toplumsal talepten geçiyor. Evet, Guterres'in küresel ısınma iklim değişikliği önleme yavaşlatmayı durdurun adına acil eylem çağrıları yapıyor. Bu kapsamda küresel ABD ve Türkiye yapılar hakkında neler söyleyebiliriz? Evet. Şimdi arkadaş çok acil eylem çağrıları var. Şimdi bu acil eylem çağrılarına dediğim gibi Avrupa Birliği bunlara uyuyor, olabildiğince uyuyor. İşte mesela en son örnek hemen aklımda olan, siz de belki izlediniz. Avrupa Birliği'nde 2035'te petrol yakıtlı otomobil üretimi ve satışı yasaklanacak.
İşte ondan mesela 2050'de de diyecek ki kardeşim şeyi kaldırıyorum trafikten diyecek. Nedir o? Yakıtlı yani fosil yakıtlı otomobil trafikten kaldırıyorum diyecek. Bu iyi bir şey. Bu işte bundan muhtemelen 5-10 yıl sonra Türkiye'de gelecek bu şey. Ya Türkiye biliyorsun biraz geriden takip eder. 5-10 yıl geriden takip eder bu şeyi. Yani bu o kadar ayrıntılı konular ki bu küresel ısınmayla. İşte karbon vergisi denilen bir şey var. Karbon karbon ayak izi var. Yani bu konuda saatlerce konuşabiliriz. Çok ayrıntılı olarak tartışılabilir bu konular. Ama tabii bunların şeye gelmesi önemli olan, toplumsal gündeme gelmesi, işte 3-5 kişinin kendi arasında konuşması değil de olabildiğince yaygın olması diyorum ama maalesef Türkiye bu konuda arkadaşlar çok geriden geliyor. Çok geri. Ben bu kadarını söyleyeyim sadece. Çok geriden geliyor. Aradaki mesafe giderek daha fazla açılıyor. Yani süreçleri takip etme açısından. Mesela Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arasındaki mesafe önceki şeye göre mesela 20 yıl öncesine göre çok daha fazla açılmış durumda olduğunu söyleyebilirim. E, evet. Şimdilik burada bağlayalım isterseniz Ömer Hocam. Evet. Muammer Hocam, Evet. Ömer Hocam demiş ki konu çok nazik, teşekkürler demiş. Kanayan bir yaraya parmak basıldığı için yüreğinize sağlık Muammer Hocam demiş. Evet. Evet. Biz de kendisine Ben de teşekkür okuyorum ederiz. şeyi mesajları. Evet. Peki başka var mı acaba sorumuz? Başka sorusu olan var mı sevgili arkadaşlar, sevgili katılımcılar? Muammer Hocam, konu çok nazik bir konu Ömer Hocam'ın dediği gibi ama ben şöyle düşünüyorum. Aslında orman yangınları, depremler olsun, sel felaketleri olsun aslında doğanın çığlığıdır değil mi hocam? Bize diyor ki sürdürülebilir çevreye, sürdürülebilir topluma geçin bir mesaj mıdır diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Siz ne dersiniz? Evet. Yani ben işte siz biliyorsunuz tabii Nursel Hocam'la biz komşuyduk lojmanda bir ara değil mi? Bir iki sene Evet falan hocam. komşuluk yaptık. Yani onunla daha buradaki kişiler içerisinde en yakından tanıdığım Nursel Hocam var. Tabii Naz'la Bayram var. Onları da tanıyorum. Başka isim olarak bakıyorum tanıyan. Müzeyyen tabii onu da tabii tanıyorum. E, Hani diğer arkadaşları isimden tabii çıkaramadım. Şimdi şöyle ben işte yaklaşık 30 seneden 30-35 seneden beri bu şeyle bu konularla ilgileniyorum. Şimdi şöyle diyorum ben buna. Arkadaşlar doğanın bir işleyiş sistemi var. Hani doğanın işleyiş yasaları falan diyebiliriz buna. Yani bu işte bir doğa işte biliyorsunuz yer kabuğu işte 5 milyar yıldan beri işte oluştu. Canlı yaşam hayvan türleri falan 100-150 milyon yıldan beri var filan. İşte insan da işte 20 milyon yıldan beri yaşıyor dünyada. Ve bu kadar uzun zamanda artık bir doğanın işleyiş kuralları, yasaları ulaşmış durumda. Ve bu işte bugünkü modern yani uygarlık dediğimiz şey, insan yapımı olan uygarlığın da geçmişi çok yeni aslında. Hani tarımı marımı sayarsak 10-15 bin yıl, sanayi sayarsak 300 bin yıl, 300 yıl. Yani 300 yıldan beri insan kendi mührünü, uygarlık dediğimiz tırnak için uygarlık mührünü doğaya vurmuş durumda. Şimdi uygarlık işte uzaylılar bilmem neler teknolojiler güzel ama şimdi bunu insan biraz bu işi abarttı. Anlatabiliyor muyum? Yani ben kardeşim ben akıllıyım ben her şeyi yaparım falan dedi. Doğanın da çok affedersin içine ederim dedi bir bakıma. Doğa da dedi ki nah edersin dedi. Zaman zaman doğa şey yapıyor. Tokatlıyor insanoğlunu arkadaşlar. Bunu böyle değerlendirin. Diyor ki kardeşim patron benim diyor. Doğa genel olarak doğadan bahsediyor. Ha istersen dini açıdan bakarsanız bu tanrı diyebilirsiniz. Doğa diyebilirsiniz. O şeye bağlı. Herkesin kendi meşrebine bağlı. Doğa abartma diyor. Tamam mı? Sen akıllısın falan diyor. Ama teknolojide yaparsın. Uzaya da gidersin. İşte bilmem nereye Mars'a da gidersin diyor. Ama genel olarak diyor çok fazla müdahalede bulunma diyor. Tamam mı? Müdahalede bulunma.
Sınırlarını bil diyor, bakın asıl haddini ve sınırlarını bil diyor. Tamam. Ve insanlar haddini ve sınırlarını aşmaya başladığında tokatlıyor böyle arada, tamam mı? Şimdi bunlar hafif tokatlar aslında. Nasıl hani böyle bayılmakta olan insana hafif tokatlarsınız ya, su dökersiniz yüzüne, tokatlarsınız ayılsın diye. Şimdi doğada böyle hafif tokatlıyor. Bazen sertleşebiliyor bu tokatlar, işte depremde olduğu gibi. Deprem tabii çok farklı. İşte yangında falan olduğu gibi. Biraz sertleşebiliyor. Bunların için söylüyor, kendine gel diyor, haddini aşma diyor. Ama eğer diyor haddini aşarsan, daha da abartırsan diyor bunu. Ben hani her şeyin patronuyum falan, bunların haddini aşarsın diyor. Arkadan daha böyle okkalı tokatlar gelecek diyor. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar, okkalı tokatları yemek istemiyorsak, insanoğlu olarak, insan kültürü olarak, insan varlığı olarak haddimizi aşmayalım. Tamam, böyle hani şeyler, teknoloji bilmem 300 katlı bina yapacağız. Yapma 300 katlı ya. Ne oluyor ya? 250 katlı yap. 50 katlı yap yani. 300 katlı yaparsan depremde ortadan gider yani. Değil mi? Ya da illa yerin altı bilmem kaç metre derinliğine gitme yani. Ne olacak? Anlatabiliyor muyum? İlla ki bilmem kapında 3 tane araba olmasın yani. O illa ki 10 tane evin olmasın yani. 10 tane evde yaşayanlar var. Batı'da bakın 12 tane evi var adamın. 12 evde yaşıyor. Her bir ülkede farklı evleri var. Her evinde bir ay yaşıyor ortalama. 12 ayda 12 evde 12 ay yaşıyor. Şimdi böyle insanlar var. Anlatabiliyor muyum? Öbür tarafta da yılda 400 milyon kişi açlıktan, susuzluktan ölüyor. O yüzden diyor ki abartmayın diyor. Yani bütün her şey yin ve yang, uzak doğu felsefesi falan, bunlara da gireriz ama şimdi girmeyelim isterseniz. Denge, bak her yerde bir denge var. Doğada da denge var. Sen de insanoğlu olarak doğadaki dengeyi takip et. Abartma, haddini bil. Haddini bilmezsen tokadı yersin. Daha ağır tokat yersin. Gerekirse yumruk yersin diyor. Evet, yumruk yemeyelim hep birlikte. Evet Diyelim hocam. son dakikaya girdik. Evet Çok hocam. teşekkür ediyorum sabrınız için. Kıymetli Muammer hocam, değerli katkılarınız için güzel bir farkındalık da oluşturdunuz. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız programımıza. Çok teşekkür ederiz. Sağlıklı, mutlu ve umutlu yarınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok Hoşça teşekkürler. kalın. Sağ olun. Görüşmek üzere.